Realizm. Uluslararası ilişkilerde gücün teorisi. Merhaba. Uluslararası ilişkilerin en çok tartışılan ve en etkili teorilerinden biri olan realizm üzerine hazırladığımız bu videoya hoş geldiniz. Peki realizm nedir? Devletler neden sürekli güç peşinde koşar? Ve savaşlar gerçekten kaçınılmaz mı? Bugün realizmin tarihsel kökenlerinden günümüzdeki etkilerine kadar kapsamlı bir yolculuğa çıkacağız. Eğer uluslararası ilişkilerle ilgileniyorsanız, bu video tam size göre. Bölüm 1 Realizmin temelleri. Realizmin kökeni aslında binlerce yıl öncesine dayanır. Antik Yunan tarihçisi Thukydides, Peloponnes Savaşları'nı anlatırken devletlerin güce dayalı davranışlarını ortaya koymuştu. Orta Çağ'da Machiavelli, siyaset biliminin babası sayılır ve Prens adlı eserinde ahlaktan bağımsız bir şekilde devlet yönetimini, yani gücün önemini vurgulamıştı. Daha sonra Thomas Hobbes, insan doğasını bencil, çıkarcı ve çatışmaya meyilli olarak tanımladı. Hobbes'e göre insanlar doğa durumunda sürekli bir savaş halindeydi. Bu bakış açısı realizmin felsefi temelini oluşturdu. Bölüm 2 Realizmin ana varsayımları. Realizmin temelinde 5 önemli varsayım vardır. 1. Uluslararası sistem anarşiktir. Yani devletlerin üzerinde onları bağlayacak bir otorite yoktur. Ki devletler en önemli aktörlerdir. Uluslararası örgütler ya da bireyler ikincil önemdedir. 3. Devletler rasyoneldir. Çıkarlarını hesaplar ve ona göre hareket ederler. 4. Hayatta kalma ve güvenlik devletlerin önceliğidir. Bir devlet için en önemli şey varlığını sürdürebilmektir. 5. Güç hem amaçtır hem de araçtır. Devletler gücü elde etmek için çabalar çünkü güç, güvenliği getirir. Kısacası, realizme göre dünya siyaseti, devletlerin birbirine karşı sürekli tetikte olduğu bir satranç oyununa benzer. Bölüm 3 Klasik Realizm. 20. yüzyılda realizm, özellikle Hans Morgenthau ile birlikte, klasik realizm olarak sistematik bir teori haline geldi. Morgenthau'ya göre uluslararası ilişkiler, esasen güç mücadelesidir. Devletler ahlaki ya da idealist değerlerden çok, ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Bu bakış açısına göre diplomasi bile aslında bir güç mücadelesinin parçasıdır. Eğer bir devlet güçlü değilse diplomasisi de zayıftır. Bölüm 4 Neorealizmi Yapısal Realizm. 1970'lerde realizm, Kenneth Waltz tarafından yeniden şekillendirildi. Bu yeni yaklaşım, neorealizm veya yapısal realizm olarak adlandırıldı. Waltz'a göre devletlerin davranışlarını belirleyen şey, insan doğası değil, uluslararası sistemin yapısıdır. Çünkü sistem anarşiktir ve bu durum devletleri güvenliklerini sağlamak için güç toplamaya zorlar. Burada iki alt yaklaşım vardır. Savunmacı realizm, devletler güvenliklerini sağlamak için yeterli gücü elde etmeye çalışır. Saldırgan realizm, devletler güvenliği sağlamak için mümkün olduğunca güç biriktirir ve rakiplerini zayıflatmaya çalışır. Bölüm 5 Realizmin eleştirileri. Realizm güçlü bir teori olsa da eleştirilerden uzak değildir. Liberalizm, işbirliği ve kurumların önemini vurgular. Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği gibi örgütlerin varlığı, realizmin sadece güç vardır yaklaşımına meydan okur. İnşacılık ise kimliklerin, normların ve kültürün önemini ortaya koyar. Devletlerin davranışları sadece güçle değil, aynı zamanda kim oldukları ve nasıl algılandıklarıyla da ilgilidir. Bu eleştiriler, realizmin dünyayı tek boyutlu bir şekilde açıklamaya çalıştığını gösterir. Bölüm 6 Günümüzde realizm. Peki, realizm günümüzde ne kadar geçerli? Aslında oldukça geçerli. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki rekabet, güç dengesi mücadelesinin en açık örneklerinden biridir. Çin yükselirken Amerika Birleşik Devletleri bu yükselişi dengelemeye çalışıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı, realizmin güvenlik kaygılarını ve güç mücadelesini net bir şekilde gösteriyor.
Orta Doğu'daki çatışmalar, devletlerin çıkar ve güç arayışının bölgesel düzeyde nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor. Yani realizm sadece bir teori değil, aynı zamanda günümüz uluslararası ilişkilerini anlamak için oldukça kullanışlı bir araç. Özetle, realizm uluslararası ilişkileri açıklamada en etkili ve en eski teorilerden biri. Güç mücadelesi, güvenlik kaygıları ve çıkar arayışı dünya siyasetinin kalbinde yer alıyor. Ama şu soru hala tartışmaya açık. Sizce bugünün dünyasında daha belirleyici olan realizm mi, yoksa işbirliği ve kurumlara vurgu yapan liberalizm mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olun ve yeni içerikler için bildirimleri açın.